Yani ilk kullandığım dönem hep şunu söyledim. Ben o sokakta yatanlar gibi olmam. Ben işte o şarapçı dayılar gibi olmam. Ben hırsızlık yapmam. Ben aileme zarar vermem. Hep kendime zararım diye hep kendimi kandırırken en son gözümü açtığımda sokaklarda yatıp kalkmaya başlamıştım. Bak tiner işte bu, eritiyor bak, çatır çatır. Bu asit ya, bu tüpten daha tehlikeli ya. Bizi öldürüyor bu ya. Bak işte nasıl eritiyor. Bak 2 dakikada yok etti işte. Bizi yok ediyor. Biz 2 dakikada yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abicim. Olmayalım. Yok olmayalım. Yok olmayalım. Bize hayata, topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. Eşim de bu süreçte sana destek olayım, seni kurtarayım diye uğraşırken onu da madde bağımlılığına alıştırdım. Benimle beraber eroin kullanmaya başladı. 2 defa düşük yaptı eşim bu süreçte. Hatta sokakta kalırken artık eşimi de öldüreyim, kendimi de öldüreyim de kurtulayım diye çok düşündüm. Merhaba, adım Fatih. 28 yaşındayım. Bitlis Tatvan doğumluyum. Makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ben bir eroin bağımlısıyım. İyileşme sürecindeyim hala. 4 seneye aşkın bir süredir temizim, Allah'a şükürler olsun. Muhafazakar kökenli bir ailenin en büyük çocuğuyum. Annem, babam devlet memuru. Ben daha ilkokula başlamadan medrese eğitimine başladım. Kur'an kursları görmeye başladım. Okul hayatım gayet başarılıydı. Sınıfımda işte sürekli dereceler yapan, okul notları iyi olan bir öğrenciydim. Ortaokuldan liseye geçiş diye bir sınav vardı bizim o dönemimizde. Sınav geçiş döneminde ben bir boşluğa düştüm. Yani okuldan, sınavdan beklediğim notu alamayınca bir hayal kırıklığı oluştu bende. Mahallemizde de, bulunduğum memlekette de uyuşturucu yaygındı işin açıkçası. Madde kullanan arkadaşlarım çok fazlaydı. Madde kullanımına başladım. İlk önce işte uçucu maddelerle, alkolle, esrarla başladı süreç. Zaman uzadıkça madde bağımlılığı hayatıma daha fazla girmeye başladı. Arkadaş ortamıyla önceden işte olduğu zaman kullanıyordum ilk süreler. Haftada bir, 10 günde bir, bazen ayda bir. Sonra arkadaş ortamı genişledikten sonra madde artık hemen hemen her güne dönmeye başladı. Yani toleransım da artmaya başladı. Üniversite sınavını kazandım. Ama lisede artık alkol ve esrarın yanına ekstazi haplar ve bonzai dediğimiz sentetik uyuşturucular da başlamıştı. Aslında orada yavaş yavaş sonu olmayan çıkmaz bir sokağa girmiştim ben. Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım. Ama makine mühendisliği bölümüne okumaya giderken ben eroin kullanmaya da başlamıştım. İlk amatem tedavimi 2012 senesinin sonlarına doğru gördüm. Benim ailem ben amateme gidene kadar halen hangi maddeyi kullandığımdan bile emin değillerdi. Ondan sonrası için bir çalışma yapılması lazım. Ben de amateme bir umutla yattım işin açıkçası. Eroin ve metamfetamin için hastaneye yattım. Hastanenin içerisinde biz kokain kullandığımız için 10-12 tane arkadaş hastaneden atıldık. Hastanede çeşitli işte antidepresanlar, ağrı kesiciler, yoğun bir ilaç tedavisi var içeride. Benim toleransım 1 ise 3'e 5'e çıktı hastane tedavisinden sonra. Hatta o verilen ilaçlarla beraber uyuşturucuları, uyarıcıları kullanmaya devam ettim. Ama madde bağımlılığım artık önü alınmaz bir seviyeye gelmeye başlamıştı. Ben mesela hırsızlık yapmazdım, hırsızlık yapmaya başlamıştım. Az çok okul çevremden, akrabat çevremden çok sevilen, tutulan bir insandım. Yavaş yavaş ortamım sarsılmaya başlamıştı. Yani kişileri dolandırmaya başlamıştım. Arkadaş çevrem, ilişkiye girdiğim herkesle yavaş yavaş sorunlar yaşamaya başlamıştım eroinle beraber. Evlendirelim belki toparlar diye düşündü benim ailem. Kendi kafalarında kararlaştırdıkları işte bir bayan vardı. Ben de kabul etmedim onunla evlenmeyi. Üniversiteden tanıştığım biriyle evlenmek istedim. Ailem de karşı çıktı tabii ki doğal olarak. Kaçırarak evlendim. Eşim de bu süreçte sana destek olayım, seni kurtarayım diye uğraşırken onu da madde bağımlılığına alıştırdım. Benimle beraber eroin kullanmaya başladı. 2 defa düşük yaptı eşim bu süreçte. Shut me down with my bitter heart. My blood is getting thicker. You shut me down, you shut me down with my bitter heart.
Yani ilk kullandığım dönem hep şunu söyledim. Ben o sokakta yatanlar gibi olmam, ben işte o şarapçı dayılar gibi olmam, ben hırsızlık yapmam, ben aileme zarar vermem, hep kendime zararım diye hep kendimi kandırırken en son gözümü açtığımda sokaklarda yatıp kalkmaya başlamıştım. Yani torbacılıksa torbacılık tamam, hırsızlıksa hırsızlık, ne bileyim yalakalıksa yalakalık. Ama hayat namına gerçekten hiçbir faaliyetin kalmadığı bir noktaya gelmiştim. Hatta sokakta kalırken artık eşimi de öldüreyim, kendimi de öldüreyim de kurtulayım diye çok düşündüm sokaktaki arkadaşlarımla. Cami köşelerinde uyuyorduk, hastanelerde, apartman boşluklarında yatmaya başlamıştık. İşte nereden bir parça simit, bir ekmek bulacağız da karnımızı nasıl doyuracağız? Sokakta tanıştığımız insanlar elbiselerini çıkarıp bize veriyorlar işte sizin durumunuz daha kötü diye. Bir gün işte eşimle beraber sokakta kalırken sabah namazı vaktiyken biz işte ana caddede zaten yürüyemiyoruz. Hem kötü kokuyoruz hem de zaten normal insanların kıyafeti üzerimizde yok. Bir tane küçük bir büfede dükkanını açmak için hazırlık yapıyor. Halka tatlıları dizecek dükkanın önüne. Eşim de istemsiz bir şekilde dedi ki ben çok acıktım işte birkaç gündür karnım aç. Canım da çok tatlı çekti. Bir tane tatlı alır mısın dedi bana. Ben de refleks hani cebimde para olmadığının bilincinde değilim. Dükkana doğru yürümeye başladım büfeye doğru. Orada fark ettim yani elimi cebime attım. Cebimde 1 lira para yok. Utancımdan gidip isteyemedim dükkan sahibinden. Abi işte eşimin canı çekmiş de bize bir tatlı verebilir misin diyemedim. Geri dönüp eşimin yüzüne de bakamadım bu esnada. Hayatımda ilk defa dönüp eşimin yüzüne bakamadım. Ben ağlamaya başladım. Dönüp baktığımda eşim de ağlamaya başlamıştı. O gün işte eşimi birkaç gün arkadaşımın kız kardeşinin evine götürdüm. Birkaç gün kalsın, bir şeyler yesin, üstünü başını değiştirsin diye. Ben de sürekli uyuduğumuz bir harabe bir inşaat vardı. Ben de gittim oraya ama yıllardır yani hep Allah'a isyan etmişim. Hep anne babama, hayata karşı o kadar küskünüm ki her gün ölmek istiyorum. Zaten kurtulmaya inancım hiç yok. İyileşebileceğime inancım yok. Yani bu hayatı değiştirebileceğime dair hiçbir umut kırıntısı dahi yok. İlk defa ben o gün yalvararak, ağlayarak, haykırarak ben dua ettiğimi bir tek orada biliyorum. Yani aslında o dua etme şeklimde bile isyan vardı. Allah'ım işte sen varsan neredesin, sen yoksun. Varsan da bize işte niye yapmıyorsun, bizi niye kurtarmıyorsun diye. Abi inan o gün ben akıl sağlığımı kaybedeceğimden çok şüphelendim. Yani o kadar tuhaf bir ağlamaydı ki yani kendimi durduramadım ve bir süre sonra sesimi duyamadığımı fark ettim. Gece yarısını geçmiş zaten, vakit de sabah namazına yakınmış. O benim kaldığım inşaatın tepesinin de bir tarafında biraz kırıklık vardı. Yeşil bir ışık vurmaya başladı içeriye. Caminin imamı ezan okuyacak diye minarenin ışığını yakmış. Ben de bir an içime ölüm korkusu düştü. Ya dedim akıl sağlığımı kaybedeceğim ya da ben burada öleceğim yani. Bu ağlamak normal bir şey değil. Bir de bu yeşil ışık nereden geldi sanki? Hayatım böyle gözümün önünden geçti ama o ağlamaktan sonra sanki böyle bilinçli bir şekilde bir şeyler bana bir mesaj vermeye başladı. Yani her şey yoluna girecekmiş hissi yavaş yavaş oturmaya başladı bende. O gün kendi kendime söz verdim. Dedim ki Allah'ım yani bizi doğru bir yola iletirsen, bize nasip olur da ben bundan gerçekten iyileşebilirsem bu sıkıntıdan, ben bu acının nasıl bir şey olduğunu iyi anladım. Ben de elimden geldiğince başka insanlara yardım etmeye çalışacağım. En son gidip yalvardım aileme. Dedim ki yani ne olursunuz siz bir ara bana bahsetmiştiniz. İlaçsız bu işin çözümünün olduğunu anlatmıştınız. Ben hazırım artık yani ne derseniz yapmaya hazır vaziyetteyim. Çünkü başka çarem yok. Ben yaşamak istiyorum. Ailem beni şehir merkezinden uzakta bir köy evine götürdüler. Ama durumum çok kötü yani mezardan çıkarılmış gibiyim tabiri caizse. Annem, babam, 2 tane kardeşim kıyafetlerini değiştirebilecekleri bir oda bile yok evin içerisinde. Bir kanepenin üstünde aynen şu vaziyette uyuyorlar. Yani uzanabilecekleri bir yer bile yok. Ben sürekli yemeğimi yedim, tatlımı yedim. Affedersiniz yani terleyince atletimi çıkarıp tepsinin içerisine koydum. Annem götürüp temizledi. Bir gün uyandım. Annem seccadeyi sermiş böyle benim uzandığım kanepenin yanına. Namaz kılıyor. Beyaz eşarbını takmış. Abi böyle bir manevi bir hava hissettim orada. Yani hüngür hüngür ağlıyor. Namazını bitirmiş, tesbih çekiyor ve böyle gözünden düşen yaşların parıltısını görmeye başladım. Hayatım boyunca hiç belki o kadar kendimden tiksinmemiştim. Babama baktım yarı uyanık yarı uyur vaziyette. Orada ayakkabıları ayağında bir hal olmuş, uyuyakalmış. Kardeşlerim yine öyle, üstleri başları kirlenmiş benimle uğraşmaktan ve 15-20 gündür doğru düzgün uyuyamamışlar.
Ama ben ağalar gibi, paşalar gibi orada uzanmışım sıcacık yatağımda. Önümde pastalar, tatlılar, 2-3 çeşit yemek. Ve annem de orada hüngür hüngür ağlıyor. Ben de tutamadım tabii kendimi. Tüylerim diken diken oldu. Ağlamaya başladım. Yani bu şekilde yaşayacaksan ne olur Fatih sen yaşama. Ya delikanlı gibi git öldür kendini ya da yani bu insanlara bu eziyeti etme. O an işte annemi uyandırdım, babamı uyandırdım. Ben dedim ki artık yeter yani ben dayanamıyorum. Sizde soktuğum bu hal değil. Beni hemen buradan alın götürün. İşte o gün bugündür Allah'a şükürler olsun. Yani 4 seneye aşkın bir süredir ayık ve temizim. Why can't we stay for the little things, stay for the little things, stay, fight for the little things, for every little reason we've got. Derneğimizin ismi Sen Varsan Biz de Varız Derneği. 2 yılı aşkın bir süredir zaten resmi dernek statüsündeyiz. Faaliyetlerimize devam ediyoruz. Antalya'ya geldim. Antalya'da işte şu anki bizim bulunduğumuz derneğimizin yerinde farklı bir kurum vardı. Yine madde bağımlılarının yaşadığı bir kurum. Sağ olsunlar bize de kucak açtılar. Ben ilk iyileşme sürecimin 1 yılını o sivil toplum kuruluşunda hem kendi iyileşmeme devam etmek için hem de bu konuyla alakalı nasıl daha donanımlı olabilirim, bunun eğitimini nasıl daha güzel iyileştirebilirim anlamında bir sene bir fiil ben o dernekte sivil toplum kuruluşunda kaldım. Eşimle beraber Antalya'ya geri döndüm. Burada işte bu arsayı kiraladık. Hazır bir sistemdi zaten burası. Daha önceden de burada kalmıştım. Derneğimizin kuruluş hikayesi yani böyle. You've been working 2 jobs, still bills just stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough. Money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody want more, when we're done taking over. Biberonla içtiğimiz anne sütü değil ki ya da ne bileyim Kabe'de içtiğimiz zemzem suyu da değil bize iyi bir etki yapsın. Eroin içtiysek belli bir bedeli olacak. Bonzai ya da işte o uyuşturucu uyarıcıları kullandıysak belli bir bedeli olacak tabii ki. Yani canımız acıyacak, uykumuz kaçacak, yeme içmemiz zaten normal insanlar gibi olmayacak. Ama acı çeke çeke ben nereden çıktığımı unutmayacağım. İyileşme sürecim ne kadar acı çekerek olursa o kadar daha sağlam bir ayıklık oluşturmuş olurum. Psikolojik olarak madde bağımlısı ayılma sürecinde, temizlenme sürecinde kararlılığı yüksekse zaten fiziksel olarak çok fazla bir acı çekmez. Onu da işte limonlu suyla, şekerli suyla kanından, idrarından, yürüyüşle, işte sürekli hareket halinde tutarak burada doğal beslenmeye çok dikkat ediyoruz. Kendi hayvanlarımızın yumurtalarından, komşularımızın işte ineklerinden, koyunlarından aldığımız sütle, peynirle besleniyoruz. Ve yavaş yavaş içeride bir inşaat var. Biz de çimentoyu, kumu sağlıklı gönderdikten sonra 3-5 gün sonra dirilip ayağa kalkıyor. Az önce gördüğünüz o arkadaş mesela bugün 4. günü. Bu tanıştığım program moral motivasyon açısından beni hayata bağladı. Benim gibi bağımlıların hayatla baş edebildiğini görünce ben de hayata bağlandım. Buradaki o manevi havayı ben de nasıl devam ettirebilirim diye görev edinmeye başladım. Yani daha önceden yaşadığım o kadar çirkin, o kadar kötü tiksindiğim olaylar vardı ki. Yani bu kötü tecrübelerin bir başka kardeşimi hayata bağladığına şahit oldum. Mesela o kadar ilaç veriliyor hastanelerde. Yani kötülemek için kesinlikle söylemiyorum da. İlaçların ya da ne bileyim bütün işte profesörlerin yoğun uğraşlarının sonuç vermediği konuda ben normal kendi hayatımdan bir şeyler anlatınca diğer insanın ilgisini çekiyor madde bağımlısının. Ve müthiş bir dostluk, kardeşlik havasında iyileşme süreci başlıyor. Ama benim derdimden anlayan bir insanın menfaat çıkar gözetmeksizin benimle sabahlaması, yemeğimi hazırlaması, sıkıldığımda derdimi dinlemesi, benimle küçük bir yürüyüş yapması bile işte oradan iyi niyetli bir şekilde bir iyileşme süreci başlıyor. Yani bizim burada da az çok yapmaya çalıştığımız şey bu. Birinde ormanda çok büyük bir yangın çıkıyor. Biz orman diye anlatalım. Canlandıracağımız şey ülkemiz olsun, dünyamız olsun. Bütün hayvanlar kaçışıyor tabii. Çok büyük bir yangın. Her taraf yanıp kül olacak. İşlerinden bir serçe güvercin işte uçuyor göl kenarına, dere kenarına bir damla su alıyor gagasına getirip ormanın üzerine damlatıyor. Tabii hayvanlar, kaçan hayvan arkadaşları da işte onu görüyorlar tabii. Soruyorlar ya serçe kardeş gelsene buraya biz kaçıyoruz gel canını kurtar. Sen bir damla suyun derdine düşmüşsün. Ne yapmaya çalışıyorsun? Orman yandı, bitti, kül oldu. Yani sen bir damla suyla mı kurtaracaksın diyor. O serçenin, güvercinin verdiği cevap işte
bize bir ilham kaynağı oldu. Serçe de diyor ki ben gücüm buna yetiyor, benim elimden gelen bu. Yani siz de örnek alırsanız, el atarsanız belki biz daha fazlasını söndürebiliriz. Benim atacağım belki bir damla bir karıncanın hayatını kurtaracaktır. Yani bizim logomuzun da anlamı bu.